şöyle bir soru var. Ben anlaşmalı boşanma protokolünü imzaladım. Eşime de verdim. O gitti. Benim haberim olmadan boşanabilir mi diye soruyorlar. Hakim anlaşmalı boşanma protokolünün içeriğine karışabilir mi? Kişiler kendi başlarına anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamak istiyor. Onlara vereceğiniz bir tavsiye var mı? Bir haftalık aradan sonra Melek Hanım'la yeni bir konuyla karşınızdayız. Bu hafta anlaşmalı boşanma protokolünün nasıl yazılacağını konuşacağız. Melek Hanım, sorularıma başlıyorum. Tabii ki. Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması için öncelikle elinizde hangi bilgilerin olması gerekiyor? Öncelikle eşlerin hangi tarihte evlendiklerini öğreniyorum. Evet. Kimlik bilgileri, adresleri, varsa müşterek çocuklarının doğum tarihleri, onların çocukların ya da çocuğun kimlik bilgileri gerekiyor. Bunlarla giriş kısmı hazırlanıyor. Anladım. Peki sonrasında protokole hangi konuları eklenmesi gerekiyor? Yani bir şey olduğunu düşünün. Protokol hazırlayalım. Evet, bize bir protokol hazırlayalım. Bir taraf geldi, boşanmak istiyor, Evet. Çocukları var, evleri, arabaları var ve bunlar sizden bir protokol hazırlanmasını istiyor. Nasıl hazırlayacaksınız? Bunu anlatabilirseniz. Tabii ki. Öncelikle çocuğun velayeti, yani en önemli husus. Evet. Çocuğun velayeti kimde kalıyor? Çocuğun velayeti annede mi kalıyor, babada mı kalıyor? Ortak velayet mi oluyor? Fiilen kimin yanında, hangi günler kalacak? Babayla ya da anneyle kişisel ilişki ne şekilde tesis edilecek? Öncelikle bunları ayrıntılı olarak protokole yazıyoruz. Tamam. Ama daha önceki videolarımızda da belirttiğimiz gibi buna mahkeme hakiminin çocuğun üstün menfaati gözetilerek müdahale hakkı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Tamam. Yani taraflardan birinin hakkı ihlal edilir gibi olursa mahkeme hakimi bu duruma çocuğun üstün menfaati göz önünde bulundurularak müdahale hakkına sahip. Tamam. Sonrasında işte ödenecek nafaka. Kadın eş ya da erkek eş nafaka talep ediyor mu? Yoksulluk nafakası. Talep ediyorsa hangi tarihten itibaren bu nafaka ödenecek? Ayın hangi günü ödenecek? İşte çocuk için iştirak nafakası talep ediliyor mu? Edilmiyorsa ondan feragat ettiğine dair bir beyan geçmek gerekiyor. Anlaşmalı boşanma protokolüne. Hangi tarihten itibaren bu nafaka ödenecek? Dava tarihi mi? Karar tarihi mi? Kararın kesinleşme tarihi mi? Ayın hangi günü ödenecek bu nafakalar? Yıllık artırım oranı belirlendiyse mutlaka onun protokole yazılmış olması gerekiyor. Protokole yazmadığınızda, gerekçeli karara geçmediğinde yıllık artırım talep edemiyorsunuz. Anladım. Nafaka konusu da bu şekilde. Tamam. Nafakayı da bitirdik. Evet. Evet. Bundan sonra geliyoruz mal rejiminin tasfiyesi konusunu oluşturan edinilmiş mallar. İşte bir evleri, bir de arabaları var. Bu ailenin, doğru mu? Bu ailenin. İkisi de erkek eş adına kayıtlı. Tamam. Şu şekilde anlaşıyorlar. Ev kadına bırakılacak, araba erkek eşe bırakılacak. O zaman çocuklar da annede kalıyordur, ev annede kaldığına göre. Muhtemelen yani öyle olacak. Genellikle Evet, öyle oluyor. de o. Yani, Çocuklar annede kalıyor, evde anneye veriliyor çocukların burada barınmaya olduğu devam tarafa, edebilmesi için. Evet. Çocukların olduğu tarafa daha fazla ayrıcalık tanımak gerekiyor. Erkek eş kadın eşe bu evi hangi tarihte devredecek? Devretmezse bunun sonucunda ne olacak? Yani icra kabiliyetinin olması gerekiyor. Bunu protokole açık ve net bir şekilde aktarmak gerekiyor. İşte araç erkek eş adına kayıtlı kalmaya devam edecek. Kadın bundan feragat etmiş olması gerekiyor. Bununla ilgili hak ve taleplerinden feragat edecek. Evet, Anladım. ileriye dönük mal rejimin tasfiyesi konusundaki hak ve alacaklarından feragat etmiş olması gerekiyor. Ziynet eşyaları konusu. Evet. Ziynet eşyalarını kadın eş, bu kadın eşe ait bir hak. Talep ediyor mu? Ediyorsa hangi tarihte alacak? Ne şekilde alacak? Neleri alacak? Ya da bu maddi olarak bir rakam olarak mı geçecek protokole? Bu konuların net bir şekilde protokole yazılmış olması gerekiyor. Maddi ve manevi tazminat taraflardan herhangi bir talep ediyor mu? Etmiyorsa da yine aynı şekilde maddi ve manevi tazminat alacaklarından feragat etmiş olması gerekiyor ileriye dönük taleplerinden. Ev eşyaları dava açılmadan önce taraflar arasında paylaşılmış mı? Paylaşılmadıysa ne şekilde paylaşılacak? Hangi tarihte bu eşyalar arasında alışveriş sağlanacak? Bunların protokole açık ve net bir şekilde yazılmış olması gerekiyor. Anladım. Peki yani şöyle bir soru var. Ben anlaşmalı boşanma protokolünü imzaladım. Eşime de verdim. O gitti.
benim haberim olmadan boşanabilir mi diye soruyorlar. Sizce böyle bir protokol bir tarafın elinde olması halinde diğer tarafın haberi olmadan boşanabilir öyle bir şey mi? mümkün değil. Ara ara tabii bu tarz sorularla insanlar Evet. gelebiliyorlar ama öyle bir şey mümkün değil. Anlaşmalı boşanma davasının söz konusu olabilmesi için anlaşmalı boşanma protokolünün imzalanması dışında tarafların mahkeme önünde de aslen hazır bulunmaları gerekiyor. Avukatları olsa dahi asillerinde duruşmada hazır olması gerekiyor. Evet, boşanma iradelerini. Boşanma ve protokoldeki maddeleri özgür iradeleriyle imzaladıklarına dair hakimin beyanlarını almış olması gerekiyor. Peki bu anlaşmalı boşanma protokolünün bir süresi var mı? Boşanma davasında zaten bu protokoldeki imzanın kendisine ait olduğunu ve protokoldeki şartları kabul ettiğini belirteceğinden herhangi bir süresi yok. İsterseniz 3 sene önce düzenlenmiş bir protokol olsun. Bugün açacağınız davada zaten hakim karşısına çıkıp o protokoldeki maddeleri kabul ettiğinizi beyan edeceğinizden dolayı, yani edeceksiniz Evet. şayet, hiç sıkıntı değil. Yani protokolün hazırlandığı tarih önem arz etmiyor. Yani biraz önce cevapladınız ama ben gene de daha net değilsin diye tekrardan sormak istiyorum. Hakim anlaşmalı boşanma protokolünün içeriğine karışabilir mi? Velayet konusunda evet müdahale hakkı var hakimin. Çocuğun üstün menfaati önemli. Çocuğun üstün menfaati söz konusu olduğunda velayet konusunda hakim anlaşmalı boşanma protokolüne müdahale edebiliyor. Anladım. Peki imzalı protokol dosyayı sunduk. Sonra davadan vazgeçtik. Bu protokol bizi bağlayacak mı? Bağlamıyor. O zaman ne oluyor? Dava çekişmeli boşanma davasına dönüyor. Anladım. Ya da başka dava açıyorsunuz. O dava düşüyor. Ya da öyle açılmış sayılmasına karar veriliyor, reddediliyor falan. Yani ben şunu diyebilir miyim? O protokolü gördüm. Protokolde işte şu kadar tazminat, ev, işte nafaka bunları veriyorum. Duruşmada diyorum ki işte karşı taraf bunu imzaladı. Bakın kusurlu olduğunda kabul ediyor. Bunları veriyor. O yüzden bu benim davamın temelini oluşturuyor bu protokol. İşte her şey var. Bunun Böyle bir üzerinden ilerleyelim denilebilir mi? Denemez. Böyle bir şey denemez. Mahkeme hakimi kusur araştırması yapıp o doğrultuda karar vermesi gerekiyor. Yani protokoldeki şartlar artık hakim bağlamıyor. Son bir sorum olacak. Kişiler kendi başlarına anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamak istiyor. Onlara vereceğiniz bir tavsiye var mı? Yani neler yapmaları ve neler yapmamaları gerekiyor? Yani tahmin edebiliyorum niye diyecektiniz ama duymak da istiyorum. Tabii taraflara tavsiye edebileceğim tek şey mutlaka bir avukattan yardım almaları. En azından danışmanlık şeklinde. Davayı illa avukatın açmasına gerek yok, Evet, doğru mu? en azından danışmanlık, protokol hazırlatma noktasında avukata ama yani hani hukuki bilgisi olan kişilere, ya burada arzu halcilere değil, mutlaka avukatlara danışmaları gerekiyor. Protokolü kendileri hazırlayacaklarsa bile mutlaka bir danışmanlık hizmeti almaları gerekiyor. Sonrasında astarı yüzünden pahalıya gelebilir taraflar açısından. Hiç sanıldığı kadar kolay değil ve her dosya kendine özgü nitelik taşıyor. Yani önümüze geliyor. Hiç birbirinin aynısı olan dosyalar gelmiyor. Her dosyanın kendine has özellikleri oluyor ve bunu da mutlaka bir avukatın gözünden irdelemek ve hazırlamak gerekiyor. Anladım. Melek Hanım, cevaplarınız için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. İyi günler dileriz.